Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli kat kat tel tel ayrılan börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 3 bardak kadar un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. 1 paket kabartma tozunu da unun üzerine ekledikten sonra yarım bardak kadar su ekledim. Malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Daha sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu tarifte ben bir bardağın tamamını kullanmadım. Bardağın dibinde kalan su kaldı. Yani bir bardaktan bir parmak eksik olacak şekilde suyunu ayarlayabilirsiniz. Yavaş yavaş hamuru toparladım. Hamuru toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra 3-4 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar unu da masada kullandım. Hamur oldukça yumuşak, ele çok az yapışan kıvamda bir hamur. Hamuru hiç dinlendirmeden 4 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Bir 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Eğer vaktiniz yoksa direkt açabilirsiniz ama dinlendirdiğiniz zaman daha rahat açarsınız. Bezeleri yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. 3 tanesini kenara alıyorum. Üzerini kapatıyorum. Kesinlikle kuruma yapmaması gerekiyor. Bu arada 150 gram kadar tereyağını erittim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Bezeyi açabildiğim kadar açıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum yağ karışımını sürüyorum. Bu arada dilediğiniz iç malzeme ile bu böreği yapabilirsiniz. Ben patatesli olarak hazırladım ama çekimini yapmadım. Videonun altındaki açıklama kısmına malzemelerini ve yapılışını mutlaka ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımını her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Kat kat ve tel tel olabilmesi için yağın her yerine değmesine dikkat edin. İnce bir tabaka olacak şekilde sürdüm. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. İsterseniz bu tariften katmer de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Katlayıp kenara aldım. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha göstermek istiyorum. Hamurumu açtım. Yağdan bol bol sürüyorum. Her yerine değmesine dikkat ediyorum. Bu aşaması çok önemli.
kat kat ve tel tel olmasını sağlıyor. Katladıktan sonra bir 10 dakika kadar içerisindeki yağın donmasını bekliyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurlarımı hazırladım. Katmer şeklinde katladım. Bir 10 dakika kadar donması için bekledim. Merdane yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Altını üstünü çok az unladım. Yavaş yavaş açıyorum. Ben 3 tane börek elde ettim ama isterseniz 4 tane börek de yapabilirsiniz. Neden anlatmadım veya çekmedin diyecekler için ben hemen kısaca iç harcından bahsetmek istiyorum. İç harcı için 3-4 tane patatesi haşladıktan sonra soğuması için kenara aldım. Bir tane orta boy soğanımı minik minik doğradıktan sonra uygun bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Soğanımı kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar salça ekledim. 1-2 dakika kadar daha salçayı kavurduktan sonra patateslerimi ekledim. Tuz, pul biber ve karabiber ekleyip karıştırdım. Soğuduktan sonra kullandım. Bu arada hamurumu açtım. Rulet yardımıyla kestim. İç harcından bol bol koyuyorum. İsteğe bağlı olarak sizler daha az kullanabilirsiniz. Bu arada isterseniz üzerine biraz kaşar da koyabilirsiniz. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Sizler böreğin yapılışını izlerken bu arada ben de biraz sizlere kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok hamur işi tarifine ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Kete tarifleri, katmer tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, içli köfte tarifleri, baklava tarifleri, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Böreklerin hepsini aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 160-170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Böreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Çıtır çıtır çok lezzetli oldular. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Biz severek tüketiyoruz. Umarım sizler de severek tüketirsiniz. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.